Amerika'da göç politikası yeniden ülkenin en sert konularından biri haline geldi. Trump'ın ikinci döneminde ICE görevlileri operasyonları eyaletlerin isyanına kadar sürükledi. Maryland ICE'ı kovdu. Texas ve federal hükümetle mahkemede davalaştılar. Sığınma taleplerinin %80'i reddediliyor. Davalar birikmiş dava yığını haline geldi ve 1,5 milyonu aşmış durumda. Peki büyük soru şu: federal hükümet ne kadar ileri gidebilir? Eyaletler gerçekten karşı koyabilirler mi? Bu durumların hukuki sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Trump'ın bu akşam State of the Union'da bir konuşması olacak. Bu konuşmadan önce de bu konuyu analiz etmek istedim sizlerle. Kaynak olarak CNN, LA Times, Güvenlik Bakanlığı raporlarını kullandım. Ve ilk önce resmi çerçeveyle başlamak isterim. Göç politikalarından sorumlu ana kurum US Immigration and Customs Enforcement, yani ICE diye tanımladığımız Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu. Bu kurumda Department of Homeland Security, yani İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı. Güvenlik Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteriyor. Anayasaya göre göç politikası federal yetki alanında. Vize, sınır dışı sığınma kararları da eyaletlerin değil, direkt Washington'ın yetkisinde. Ancak uygularken işler biraz karışık, çünkü federal hükümet yerel kolluk kuvvetleriyle anlaşmalar yapabiliyor ve bu anlaşmalarla yerel polis belirli durumlarda federal göç yetkisi kullanabiliyor. Kırmızı eyaletler dediğimiz Texas, Florida, Georgia bu işbirliğini zorunlu hale getirenler. Mavi eyaletler ise tam tersi. Maryland valisi 17 Şubat'ta anlaşmalarını yasakladı mesela ve Temmuz 2026'ya kadar da bitiyor bu. Peki kırılma noktası neresi? Kırılma noktası Texas yönetimi Operation Lone Star ile kendi sınır duvarını inşa etmesi. Federal hükümetin SB4 yasası yüzünden mahkemeye vermesiyle başlıyor ve Minnesota'da ICE'ın baskınları protesto yağmuruyla karşılaşıyor. LA Times'a göre agresif ICE operasyonları yüzünden federal yargıçlar bazı suç davalarını bile düşürmek zorunda kalıyor. Temel hukuki prensip şu: anti-commandeering doktrin, yani zorlama yasağı doktrini. Federal hükümet eyaletlere polisinizi bizim için kullanacaksınız diyemez. Eyalet de kendi kaynaklarını federal uygulama için kullanmaya zorlanamaz. Ama federal ajanlar kendi yetkileriyle sahada çalışabilir. CNN bunu şöyle tanımlıyor: yeni kırmızı mavi savaş alanı olarak tanımlıyor. Biraz da rakamlardan ve gerçeklerden bahsedip sığınma krizine değinmek gerekir bu konuyu anlamak için. Sığınma sistemi ise gerçekten ayrı bir felaket içinde. Çünkü 2023'te red oranı %50 idi. Şu an, yani bu yıl 2026 başında %80'e çıktı. Aralık 2025'te 18 bin sınır dışı gerçekleşti. Ve göç mahkemeleri Göçmenlik İnceleme Yürütme Ofisi tarafından yönetiliyor ve 1,5 milyon dava birikmiş durumda. İç Güvenlik Bakanlığı ise çalışma izinlerini askıya aldı. Bekleme süreleri bir yıla uzadı. Yargıçlar yılda 700 dava kotasıyla çalışıyorlar ve her 5 sığınma talebinden 4'ü reddediliyor. Peki bu yaşanan durumun seçime etkisi ne olur? Son yapılan anketler ne diyor? Göç 2024'ü Trump'a kazandırdı. Evet, ama 2026 midterm, yani Kasım'da yapılacak ara seçimlerde ters tepebilir. NBC Poll'un anketi Trump'ın göç onayı %40'a geriledi. ICE güveni ise %34. Peki bu videonun amacı olan hukuki sınır nerede? Bunun net cevabı şöyle verilebilir: federal hükümet sınır dışı yetkisine evet sahip. Eyaletler işbirliği yapmak zorunda değil. Federal ajanlar eyalet direnişine rağmen çalışabilir. Ama sınırları var. Aşırı güç iddiaları, usulsüz gözaltılar, adil yargılama ihlalleri mahkemelere verildi. Mahkemelerdeki davalar toplu davaya dönüşmüş durumda. Tabii ki son sözü Supreme Court of the United States, yani Amerika mahkemeleri söyleyecek. Konuyu özetlemek gerekirse Amerika'da göç sadece gördüğünüz gibi güvenlik meselesi değil. Bu aynı zamanda anayasal yetki savaşları, state-federal balans dengesi, 2026 seçim stratejisi ve insan hakları boyutunda geniş bir kriz. Benim merak ettiğim, siz ne düşünüyorsunuz?
Sertleşme gerçekten gerekli mi? Ya da sistem gerçekten reform ya da update istiyor mu? Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.